Ocağı Çıkıntı'dan herkese merhaba. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün birlikte chicken roll yapıyoruz. Ama tarife geçmeden önce ufacık bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Hadi başlayalım. Evet, ilk önce tavuklarımızı küçük parçalara ayırmakla işleme başlayacağız. Ben yarım kilo kadar tavuk göğsü, yarım kilo kadar da tavuğun yağlı kalçalı kısmını kullanacağım. Siz de böyle yaparsanız hem daha lezzetli olur hem de biliyorsunuz göğüs biraz daha lezzetli olduğu için yağlı kısmı o lezzet oranını arttıracak. Tabii makineden geçireceğimiz için de ben ilk önce ufak ufak küçülteceğim ki makineyi çok yormamak adına. Bu arada bunu özel yapan şeyi aslında makineden geçerken de böyle kıyma gibi yapmayacağız. Daha diri diri bırakacağız. Yani bir tavuk köftesi kıvamında geçmeyeceğiz. Şekli şemali kesme şekli de çok önemli. Dediğim gibi makineye gireceği için istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Bunun miktarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Porsiyonu 100 gram olması yeterli. Kişi sayısına göre miktarı azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ben 4 kişilik yapacağım. Ama 2 kişilik yapmak istiyorsanız miktarı azaltabilirsiniz. Bunda da 100 gram ondan 100 gram ondan kullanıp 2 tane çıkartabilirsiniz. Benim fazla yapmamdaki amaç da bizim ev halkı 2'şer tane yediği için. Dediğim gibi siz kişi sayısına göre ve yemek istediğiniz adete göre miktarı çoğaltıp azaltabilirsiniz. Ama köftenizin 100 gram olması yeterli. Evet, tavukları doğrama işlemimiz bitti. Ben şimdi içine 2 adet de sarımsak rendeleyeceğim. Ama bunu direkt makineye bütün halde atmayacağım. Birazcık küçük küçük parçalar halinde keseceğim ki dediğim gibi çok kıyma haline getirmeyeceğimiz için en azından sarımsağın iyice ölmesini istiyorum, içinde kaybolmasını istiyorum. O yüzden de bıçaktan destek oluyorum. Evet, ilk önce doğradığımız sarımsakları içine ekliyoruz. Ve her zaman dediğim gibi tuz oranını kendimize göre ayarlıyoruz. Ben bunun içerisine 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı kadar da unumuzu ekliyoruz. Evet, şimdi artık robottan geçirebiliriz. Dediğim gibi böyle kıyma gibi olmayacak. O yüzden sürekli kontrol ede geçeceğim. Siz de öyle yaparsınız. Evet, toplamda 40-45 saniye kadar makineden geçirdik. Bence bu kıvam yeterli. Bakın arada böyle parça parça bıraktım ki dediğim gibi o lezzeti vermesi için. Chicken roll'ın en büyük özelliği aslında tam bir köfte olmaması, aradan böyle parçaların olması. Şimdi bunu yoğurma kabımıza alacağız ve panesini hazırlayacağız. Evet, tavuğumuz hazır olduğuna göre artık pane harcını hazırlayıp kızartma işlemine geçebiliriz. Evet, şimdi sıra dediğim gibi panelerimizi hazırlamakta. İlk önce una bulayacağımız için bir tabaka oluşturmak için bir su bardağına yakın un kullanacağım. Bu yapacağınız miktara göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Eğer daha az yapacaksanız birer avuç da yeterli bunun için. 2 adet de yumurta kullanacağım. Aynen unda dediğim gibi yumurtada da miktara göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Yumurtamızı birazcık inceltmek için sudan destek alacağız. Bunun yerine sütten de destek alabilirsiniz ya da kremadan da. Ama onlar bozulma süresini hızlandırır. Su bozulma süresini daha da yavaşlatır. Diyelim yaptığınız ertesi güne pişireceksiniz. Ya da pişirdiniz kaldı. Gerçi tavuk yenmez aslında kaldığı zaman ama bu süreci uzatmak için buzlukta saklayacaksanız böyle hazırlayıp o zaman mümkünse benim gibi su kullanın. Su miktarı da yarım çay bardağı kadar 2 yumurtaya. Sadece yumurtayı inceltip daha güzel tutması için. Şimdi unumuza çok az tuz ekleyeceğiz. Yani yarım tatlı kaşığı kadar. Çünkü biliyorsunuz içine zaten tuz koyduk. Bu yumurtayla girecek diğer malzemeleri dengelemek için. Bilmiyorum fark ettiniz mi ama yaparken tavuğa karabiber koymadık. Çünkü ben bunu unda kullanacağım. Bir yarım çay kaşığı kadar da karabiber ekleyeceğim. Eğer karabiberi sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Onları da şöyle bir hepsini harmanlayalım birbirleriyle.
Üçüncü katman olarak da yarım su bardağı kadar galeta unu kullanacağım. Yarım su bardağı kadar da mısır gevreğini robottan geçirip ekleyeceğim. O mısır gevreğini eklememe sebebimiz de böyle bir çıtırlık gelsin ağzımıza diye. Çünkü galetadan o kadar çıtırlık gelmiyor. Ben yine bu küçük mucizeden destek alacağım. İsterseniz havanda dövebilirsiniz, isterseniz bir poşetin içine koyup da dövebilirsiniz ama ben mısır gevreğini birazcık incelteceğim. Evet, mısır gevreğimizi de geçtiğimize göre onu da ekleyebiliriz. Gördüğünüz gibi çok fazla inceltmedim. Çok da parçalı bırakmadım. Orta karardı. Şöyle onları da bir birbiriyle karıştıralım. Biraz gevrekten, biraz da galeta unundan gelsin. Şöyle bir alt üst ettik mi tamamdır. Evet, artık köftemizi yapabiliriz. Ben tartarak yapmayacağım ama göz kararı alacağım. Eğer tartınız varsa tartarak da yapabilirsiniz. Mutlaka elinizi suyla da ıslatın çünkü biliyorsunuz bu köfte birazcık yapış yapış. Şekil vermeniz daha kolay olur. Eğer yuvarlak hamburger ekmeği kullanacaksanız benim gibi yuvarlak yapın. Ama uzun kullanacaksanız da o şekli verin mutlaka. Bakın görüyorsunuz parça parça etler arada var. Bu lezzet açısından çok güzel olacak. Gerçek orijinalinde de içinden böyle ısırdığınız zaman görürsünüz böyle ufacık parçalar mutlaka vardır. Tam bir kıyma gibi değil de satır kıyması gibi yaparlar. Evet, istediğimiz inceliğe ulaştı. Şimdi ilk önce una, sonra yumurtaya, daha sonra hazırladığımız mısır gevrekli galeta unlu karışıma batıracağız ve tamam. Evet, ilk köftemiz hazır. Şimdi elimi içine sürekli soktuğum için tabii kirleniyor ve ben dönüp dönüp elimi yıkayacağım böyle. Siz de böyle yaparsınız. Bakın böyle bir portakal kadar ya da mandalinanın biraz büyüğü gibi düşünün. Ve ellerinizi mutlaka ıslatın. Gerçekten şekil vermesi, ıslatmazsanız çok zor. Yapışıyor. Dilediğiniz büyüklükte evde kendimize yaptığımız için yapabiliriz. Bu arada bence hala abone olmayanlar var izleyip de. Şu anda hemen abone oluyorsunuz. Neden? Bize destek olmak için. Hem de tariflerimizin daha çok kişiye ulaşmasını sağlamak için. Ayrıca bildirimleri açın ki yeni yayınlarımızdan da haberiniz olsun. Evet, yavaş yavaş sona geldik, bitiyor. Son bir köftemiz kaldı. Onu da paneledik mi kızartma işlemine geçebiliriz. Yavaş yavaş muhteşem sona geliyoruz. Evet, tavamızın içine yeteri kadar yağımızı aldık, kızdırdık ve şimdi artık köftelerimizi kızartabiliriz. Evet, köftelerimiz kızarırken ben hamburger ekmeklerimi ortadan ikiye keseceğim. Yanında tavada onları da hafiften bir ısıtacağım. Ekmeği ısıtmak zorunda değilsiniz ama ısıtırsanız birazcık daha lezzeti katmış olursunuz. Evet, dediğim gibi tavada şöyle birazcık ısıtacağım. Bu arada hamburgerlerim de pişmiş olacak. Şimdi onların da diğer yüzlerini çevireceğim. İlk attığımızdan başlayalım.
Bu kızartmış olduğumuz yağı da kesinlikle atmıyoruz. Süzüp tekrar kullanabilirsiniz. Malum yağ fiyatları belli. Evet, bütün hazırladığımız hamburger köftelerimiz bitene kadar kızartma işlemine devam ediyoruz. Evet, köftelerimiz de kızardığına göre artık chicken royallerimizi birleştirebiliriz. Birazcık marul doğrayacağım ben. Evet, marullarımız hazır. Şimdi alt tabanına istediğimiz kadar mayonez ekliyoruz. Şöyle bir kaşıkla ya da bıçakla yaydırabilirsiniz. Daha sonra biraz marullarımızdan ekliyoruz. Köftemizi de şöyle bir güzel yerleştiriyoruz. Daha sonra ben biraz üst kısmına da mayonez ekleyeceğim. Onu da yine her yerine şöyle güzelce yaydıralım. Ketçap kullanmak isterseniz ketçap da kullanabilirsiniz. Daha sonra yine birazcık marul. Sonra aynen şu şekilde hepsini bütünleştiriyoruz. Bütün hamburger ekmekleri için aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Evet, son olarak yanına patates de servis edebilirsiniz. Patateste her zaman ne diyorum? Patateslerimizi doğruyoruz, soğuk suda bekletiyoruz. Daha sonra kızartırken de yağını içine atıp hiç karıştırmadan kızarmasına izin veriyoruz. Böylelikle hem yağımız kirlenmiyor hem de patatesimiz daha lezzetli oluyor. Tabii patateslerimiz için mayonez ve ketçapımızı da unutmuyoruz. Hardaldan da faydalanabilirsiniz. Ocağı açık unutuk olarak bir tarifin daha sonuna geldik. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.